Sümerler insanlık tarihinin ilk büyük uygarlıklarından biri olarak kabul edilir ve onların tanrı anlayışı modern dünyada hem bilimsel hem de spekülatif açıdan çokça tartışılmaktadır. Peki Anunnakiler kimdir? İnsanlığın yaratılışında gerçekten rol oynamış olabilirler mi? Uzaydan gelen ziyaretçiler mi yoksa yalnızca mitolojik figürler mi? Bu videoda bilimsel gerçeklerle spekülatif teorileri harmanlayarak bu büyüleyici konuyu işleyeceğiz. Sümerler M.Ö. 4000-2000 yılları arasında Mezopotamya'da yaşamış bir uygarlıktı. Onlar yazıyı bulan, karmaşık şehir devletleri kuran ve hukuk sistemini geliştiren ilk toplumlardan biriydi. Sümer tanrıları farklı kentler arasında değişiklik gösteren esnek bir yapıya sahipti. Bir kentten diğerine geçildiğinde tanrıların isimleri ve özellikleri de değişebilmekteydi. Yerel tanrılar genellikle kadın figürlerinden oluşur ve bu tanrıçalar evrensel ana olarak adlandırılırdı. Akdeniz'den Bengal Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada Egeliler, Asyalılar ve Dravidyenler gibi topluluklar tarafından tapılan büyük tanrıçanın farklı yansımaları olarak kabul edilirlerdi. Mezopotamya insanları tanrılarını memnun etmek ve öfkelerini yatıştırmak için onlara yiyecek ve içecek sunarlar ve tanrıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaratılmış olan insan, ritüeller aracılığıyla bu görevini yerine getirirdi. Bu hizmetin karşılığında insanlar hem bu dünyada hem de öteki dünyada huzur ve güven içinde yaşamak için tanrıların korumasında olacaklarına inanırlardı. Bu durum Sümerlilerde ahiret inancının var olduğunu gösterir ve Sümer inancına göre tanrıları tarafından hem bu yaşamda hem de ölümden sonraki yaşamda korumaya muhtaçtırlar. Sümer tanrılarının dikkat çeken bir özelliği adlarının çivi yazısında her zaman bir yıldız sembolüyle yazılmış olmasıdır. Bu durum Sümerlilerin tanrılarını göksel varlıklar olarak gördüğünü veya gökle güçlü bağlantıları olduğunu inandıklarını gösteriyor. Sümer mitolojisine göre tanrılar ve insanlar arasında acayip ilişkiler var. Bu konuda en bilinen hikayelerden biri Anunnaki adı verilen tanrı grubunun insanları çalıştırmak amacıyla yarattığına dair efsane. Anunnakiler Sümer mitolojisinde önemli bir yere sahip olan ve göklerden gelenler veya kraliyet soyundan olanlar anlamına gelen tanrısal varlıklar olarak tanımlanır. Sitchin'in Anunnaki teorisine göre Anunnaki aslında Nibiru adlı bir gezegenden dünyaya gelen dünya dışı varlıklardı. Sitchin'e göre Anunnaki, Nibiru'nun yörüngesi gereği periyodik olarak dünyaya gelmekteydi ve insan uygarlığının gelişiminde büyük rol oynamıştı. Bu gezegen neydi? Gerçekten var mıydı? Gibi sorular elbette ki aklımıza gelmekte. Sümerlilerin tabletlerde anlattığı 12 gezegen aslında bir güneşin olduğu ve etrafında 11 gezegenin yer aldığı ifade etmekte. Ancak 12. gezegenin diğerlerinden daha uzakta ve eliptik bir yörüngesi var olduğu yazılmıştır. İşte Sümerliler bu gezegene Nibiru adını vermiştir. Bu gezegen ve mitler üzerinde araştırma yapan kişiler bizlere daha detaylı bilgiler sunmuştur. Aslında 12 gezegen ve 12 rakamına teolojik metinlerde de sıklıkla rastlıyoruz. Örneğin Yusuf suresinde ki buna ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Zekeriya Sitchin, Enki'nin Kayıp Kitabı adlı eserinde mitleri ve kutsal kitaplarda yer alan bilgileri bir araya getirerek bizlere bu teoriler hakkında bilgiler vermiştir. Aynı zamanda 12. Gezegen adlı kitabında da yer alan bilgilere göre sanki bütün bu mitler doğrulanmış ve kanıtlanmış şekilde ifadelere yer vermiştir. Lakin bilim çevreleri Sitchin'in bu metinleri yanlış çevirdiği ve manipüle ettiğini iddia etmekte. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ancak Mezopotamya'da yaşamış olan Sümer, Akkad, Babil ve Asur uygarlıklarının mitolojik anlatılarında yer alan Anunnakiler sadece Sitchin'in ifadelerinden dolayı değil, hakikaten enteresan anlatımlarından dolayı insanlık tarihi ve yaratılışıyla ilgili efsanelerin merkezinde yer alır. Sümerlerin dünya üzerindeki ilk gelişmiş uygarlıklardan biri olduğu düşünüldüğünde, Anunnakiler hakkındaki anlatılar onların kozmik bir anlayışa sahip olduklarını gösterir. Sümer mitolojisine göre Anunnakiler dünya ve insanlık üzerinde hüküm süren tanrılar grubuydu. Yine Sümer tabletlerinde Anunnakiler tanrısal bir düzenin üyeleri olarak geçer. Bu düzen genellikle Enki, ki bilgelik tanrısı, Enlil, yeryüzü ve hava tanrısı ve Anu, göklerin tanrısı gibi baş tanrılar tarafından yönetilirdi. Anunnakiler bu baş tanrıların yardımcıları ya da bir anlamda onların emirlerini yerine getiren ilahi varlıklar olarak kabul edilirdi. Anu, gökyüzü tanrısıdır ve ismi An-Anu şeklinde gök anlamına gelir. Sümer-Babil panteonunun en üst sırasında yer alan Anu, kutsal şehri Uruk'ta yaşamaktaydı. Bugünkü adı Varka olan bu şehirde ona adanmış Eanna, gökyüzü evi adlı tapınak bulunuyordu. Uruk'un koruyucu tanrısı olan Anu, tüm doğaüstü varlıkların en yücesi olarak kabul edilirdi. Ona atfedilen 60 sayısı eski doğu matematiğinin temelini oluşturmuş ve onun üstünlüğünü simgelemişti. Sümer inancında önemli tanrılar olan Enlil, Enki ve Inanna Anu'nun çocukları olduğu belirtilir.
Bu durum Anu'nun baba figürü olarak görülmesine neden olur ve onun diğer tanrıların babası konumunda olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak M.Ö. 2500'lere kadar uzanan kaynaklarda Pantheon'un liderliği Anu'dan Enlil'e geçmiştir. Bu da zamanla Anu'nun yerini diğer tanrılara bıraktığını göstermektedir. Mısır tabletlerini incelediğimizde 12. tablette yazılan bilgiler oldukça dikkat çekici. Tanrı Enki'nin sözlerinde Anu dünyaya gelmeye karar veriyor. İnsanlar Mezopotamya'ya tekrar yerleşiyor. Anlatım şöyle. Anu bir kez daha dünyaya gelmeye karar verdi. Eşi Antu ile birlikte gelmekti dileği. Onun gelişi beklenirken Anunnakiler Edin'de yeniden meskenler inşa etmeye başladılar. Şem'in soyunun yaşadıkları dağlık bölgelerden eski topraklara göç etti Karabaşlı halk. Henüz kurumuş olan toprak üstünde yerleşmelerine izin verdi Anunnakiler ki herkes için besin sağlasınlar. 19. yüzyılın sonlarında Sir Henry Layard ve Hormuz Ressam gibi arkeologlar çeşitli araştırmalar sonucunda büyük bir arkeolojik alanı keşfettiler. Birçok heykel, değerli aksesuarlar ve insanlık tarihine dair ezberleri bozacak binlerce tablet ortaya çıkarıldı. Uzmanlar bu tabletleri inceleyip çözmek için yıllar harcadı. Sonunda Enki ve Ninmah olarak adlandırılan metinlerin çevirileri tamamlandığında içerdikleri bilgiler adeta tarihsel bir uykudan uyanarak şaşkınlık ve merak uyandırdı. Konu insanın yaratılışıydı. Bugün semavi dinlerdeki peygamberlerin sözlerine kulak verirseniz insanın yaratılmışların en güzeli, en üstün varlık olduğu ve dünyadaki her canlının ona hizmet etmek için yaratıldığı söylemlerine sıkça rastlarsınız. Ancak daha detayına indiğinizde durum biraz çetrefilli bir hale gelir. Bu durum Yahudilikte Tevrat ve Kabala incelendiğinde her insanın değil, özellikle bir soyun seçilmiş ve üstün olduğunu gösterir. Diğer dinlerde ve özellikle İslam'da ise her insan üstün varlıktır. Fakat ince bir ayrıntı vardır. Örneğin Kur'an'da insanlar için bu dünyada halife oldukları belirtilir ve birkaç ayette şerefli bir varlık olarak anıldıkları yazılıdır. Hatta Adem'in yaratılışında bu durum açıkça vurgulanır. Bakara suresi 30. ayette "Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti" diye bir cümle geçer. Burada aslında halife kelimesi önemlidir. Çünkü halife kelimesi yerine gelen ve sorumlu kişi olarak çevrilmektedir. Yani Allah insanı yeryüzünde ondan öncekilerin yerine sorumlu kılmıştır. Tabi burada bir şerh düşmek gerekiyor. Çünkü En'am suresi 165. ayette sizi yeryüzüne halife kıldı ancak sizi test etmek için de kiminizi kiminize üstün kıldı denmektedir. Bununla birlikte insanın temel görevinin itaat ve kulluk etmek olduğu sıklıkla tekrar edilir. Yani insan yücedir ancak görevi tek olan yaratıcıya kulluk etmektir. Sadece ona. Buradan Sümer tabletlerine geçtiğimizde ise durum daha da garipleşiyor. Sümer tabletlerinde Anunnaki'nin insanlığı yaratma hikayesine yer verilir. Anlatıya göre tanrılar zor işleri yapmak istemedikleri için insanları yaratmışlardır. Bu süreçte Enki ve Ninmah gibi tanrılar önemli rol oynar ve Igigi tanrılarının iş yükünden şikayet ederek Anunnakilere isyan etmesiyle bilinir. Bu isyan sonucunda tanrılar insanları yaratmaya karar vermiştir. İnsanlar tanrılara hizmet eden bir ırk olarak yaratılmış ve onların ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmiştir. Anuların alt grubu ya da düşük rütbeli tanrılar olarak bilinen Igigiler, hizmetle görevlendirilmiş bir grup, ağır iş yüklerine dayanamamış kişiler olarak tabletlerde yer almaktadır. Ancak burada garip olan Anunların yani tanrıların hizmete muhtaç olma durumudur. Etten ve kemikten oluşan tıpkı insan formunda olan bu kişilere neden tanrı dendiği hakkında ciddi sorular meydana gelmiştir. Bu hususta eğer gerçekten bu olaylar yaşandıysa onların bir tanrı değil, insanların sihir gibi göreceği çok üstün teknoloji sahipleri olmasından kaynaklı insanlar tarafından tanrı olarak görülmüş olma ihtimalini de düşünmek gerekir. Anuların beslenmesinden dahi sorumlu olan Igigilerin isyana kalkışması ve sonrasında hizmet için insanlığın yaratıldığı tabirini unutmamamız gerekiyor. Bu arada Igigilerin en önemli görevleri ise altın madenciliği yaparak altın çıkarmaktır. Sümer tabletlerinde yer alan Enki ve Ninmah olarak bilinen tanrılar, Igigilere yardım etmek amacıyla insanlığı yaratma evresinde çalışmalarını sergiler. Tanrıların hizmetine girecek olan bu canlılar da etten ve kemikten oluşur. Deneyler yapılarak istenilen formlara getirilmesi için epey çaba gösterilir ancak tam olarak istenildiği şekilleri bulamazlar. Tam da burada tanrıların kanları ve kil karışımıyla insanlığın yaratılışı ortaya çıkar. O kadar uğraşılıp istenilen form elde edilememiş ancak tanrılar kendi kanları yani genleriyle birleştirince
istediklerine ulaşmışlardır. Yani anlatıma göre insanlarda Anuların yani inanışa göre tanrıların genleri vardır. Enki ve Ninmah'ın yaratmış olduğu ilk figür Adapa'dır. Adapa'nın ardından bir kadın da yaratılmıştır. Ancak Sümer tabletlerinde ismi geçmemektedir. Adapa, Sümer mitolojisinde önemli bir figür olup insanlık ile tanrılar arasındaki ilişkiyi temsil eden hikayelerin merkezinde yer alır. Mezopotamya mitolojisinin temel kaynaklarından olan Kil tabletlerde Adapa'nın bilgeliği, itaatkarlığı ve kaderi anlatılır. Adapa genellikle insanlığın ilk bilge kişisi olarak tasvir ediliyor. O, Tanrı Enki, yani Akkad mitolojisinde Ea tarafından yaratılmıştır. Enki, bilgelik, zanaat ve suyun tanrısıdır ve Adapa'ya bilgi ile beceri armağan etmiştir. Ancak Enki, Adapa'ya ölümsüzlük vermemiştir. Adapa, Eridu kentinin baş rahibi ve Tanrı Enki'nin sadık hizmetkarıdır. Enki yaratmış olduğu Adapa'ya çok bağlıdır ve onu kendi evladıymış gibi çok sevmiştir. Aynı zamanda hizmetkar olduğu gerekçesiyle öğrenmesi gereken her şey anlatılır. Tarım, bilim, matematik gibi alanlarda eğitilmiştir. Burada baktığımız zaman Kur'an'da geçen Adem'in yaratılması ve aynı zamanda onun da birçok şeyi ezbere bilmesi dikkat çekicidir. Hatta Bakara 31. ayette Allah'ın Adem'e bütün isimleri öğrettiğinden ve meleklerin dahi her şeyi bilemediği ancak Adem'in bildiğinden bahseder. Yaratılış hikayelerinin benzerliği, tanrılar, insanlar ve inanışlar konusunda oldukça önemlidir. Bazı araştırmacılar bu yaratılış hikayesini genetik mühendisliğinin bir metaforu olarak görür. Sümer metinlerindeki kan ve kil karışımı ile insan yaratma ifadeleri modern bilim kurgu ve spekülasyonların temelini oluşturmuştur. Bu tür bir yaratılış miti, insanın biyolojik ve ruhsal unsurlarının birleşimi olarak algılanabilir ve hem biyoteknoloji hem de transhümanizm gibi günümüzün popüler bilim kurgu temalarıyla ilişkilendirilebilir. Yine Sümer mitolojisine göre tanrılar insanı yaratırken bir tanrının kanını, kutsal yaşam özünü, dünya toprağı yani kil ile birleştirmiştir. Enki ve Ninhursag gibi Sümer tanrıları bu yaratım sürecinde önemli rol oynar. Bu mit, insanın tanrısal bir kıvılcıma sahip olduğu ve aynı zamanda doğanın bir parçası olduğuna dair bir anlayışı da yansıtıyor. Bu tür anlatılar, insanın toprak ve ruh gibi iki temel bileşen üzerinde inşa edildiği fikrini içeriyor. Kil, fiziksel bedeni, Tanrı'nın kanı ise yaşam enerjisini ya da ruhu temsil eder. Sümerler için bu, insanın hem ilahi bir varlıkla hem de doğal dünya ile olan bağını ifade eden güçlü bir metafor. Modern bilim kurgu, Sümer mitlerindeki kan ve kil sembolizmini yeniden yorumlayabilir. Bu yaratım süreci, bugün insanın kökenine ve geleceğine dair yeni teorilere ışık tutabilir. Örneğin genetik mühendisliği ve yaratılış. Yine Sümerlerin kil ve kanla yaratım miti, genetik mühendislikte kullanılan temel bileşenleri birleştirme fikrine benziyor. DNA, biyolojinin yapı taşı olarak düşünülebilir ve Sümer mitlerindeki tanrısal kan, bu yapıya ruh ya da bilinç kazandıran özel bir faktör olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda yine modern bilim kurgu hikayeleri, insan yaratımı ve genetik manipülasyonu merkeze alabilir. Bilim kurgu, Sümer mitolojisini kullanarak insanlığın dünya dışı bir kaynağa sahip olabileceğini öne sürebilir. Sümerlerin tanrılar olarak adlandırdığı varlıkların ileri bir uzaylı medeniyetin üyeleri olduğu ve genetik mühendislik yoluyla insanı yarattıkları fikri birçok roman ve filme zaten şimdiye kadar ilham olmuştu. Dinler tarihi ve mitler hakkında yapılan birçok araştırma da karşımıza farklı şekillerde ve tiplemelerde hikayeler ve destanlar ortaya çıkarır. Dünyanın her yerinde açıklanamamış sembollerin olması, Mısır piramitleri gibi büyük yapıların inşa edilmesi veya insanlığın şimdilik ilk tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'nin ortaya çıkarılması, insan dışı varlıkların varlığı hakkındaki soruları daha da alevlendiriyor. Dönemin teknolojik ve bilimsel seviyesine aykırı olarak gözüken bu yapıların konuşulması ve araştırılması kadar da doğal bir şey yoktur. Ancak bu durum karşısında ortaya şu sorular çıkar. Ya bizlere anlatılan tarih bildiğimiz tarih değilse, yani ya bütün medeniyetlerin aslında kökeninden itibaren birbirleriyle bağlantısı varsa? Peki ya mistik objeler, onlar ne ifade ediyor sizce? Yani ya insanlık bizim bilmediğimiz alternatif bir tarihe sahipse? 1976 yılında Zekeriya Sitchin 12. Gezegen adını verdiği kitabını yayımlayarak ünlü Dünya Günlükleri serisini tüm dünyaya tanıttı. Bu kitaplarda yola çıkıldığında aslında birçok araştırmacı ve komplo teorisyeninin ortaya sunduğu düşünce birbirleriyle benzerlik gösterdi. Bu kitap serisinde yer alan bilgileri doğru kabul ederek Anunnakiler kimdir sorusunu aydınlatmaya çalıştılar. Ancak bu durumun bir dogma yaratması da bizlere doğru gelmiyor. Tabi Sümer mitlerine bakarsak
bu destansı kişiliklerin aslında onlar için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca 12. gezegen sadece Sümer tabletlerinde yer almaz. Başta bahsetmiştik biraz. Kur'an'da yazılan Hz. Yusuf hikayesinde de bulunmaktadır. Bu hikaye şu şekilde. Bir gün Hz. Yusuf rüyasında bir güneş, bir ay ve 11 gezegen görmüştü. Güneş babası Hz. Yakub'u, ay ise annesini temsil etmektedir. Kalan 11 gezegen ise kardeşlerini sembolize eder. Burada aslında yıldız olarak çevrilen kelime Kevkep'tir. Ve Kevkep kelimesi esasen gezegen manasına gelmektedir. Peki bu durum bizlere neyi ifade ediyor? Tabletlere bakıldığında binlerce yıl önce yazılan bu bilgilerin birbirleriyle bütünleşmesi ve anlatılması bizlere gerçekten kayıp bir gezegen var mıydı sorusunu sorduruyor. Yine 12 imam, 12 havari, 12 burç, Yunan mitolojisindeki 12 tanrı, Musa'nın asasıyla taşa vurduğu zaman yerden fışkıran 12 pınar, 12 ay ve daha birçokları. Konu daha uzun olduğu için bir başka videonun konusu olarak değerlendireceğiz. Diğer mitlere veya destanlara yer verdiğimizde karşımıza Sümer yaratılış destanı, Adem ve Havva hikayesi gibi birçok hikaye ve destan çeşitli kaynaklarda geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Örneğin Sümer yaratılış destanı olan Enuma Elis, tanrılar arasındaki kavgaları ve dünyanın yaratılışını anlatır. Bu arada Enuma Elis'in anlamı da yukarıdayken'dir. Bazı deist ve ateist araştırmacılar bu anlatıların daha sonra Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek tanrı dinlerdeki yaratılış hikayelerine ilham verdiğini iddia eder. Veya Adem ve Havva, Anunnakilerin insanı kendi işçiliklerini yapmaları için yarattıkları söylenir. Anunnaki anlatılarında Enlil'in insanları yok etmek için tufanı göndermek istediği anlatılır. Ancak Enki bir kahramanı, genellikle Ziusudra ya da Utnapishtim gibi birisini uyarmış ve bir gemi yapmasını istemiştir. Bu hikaye Kur'an ve Tevrat'taki Nuh tufanına çok benzerdir. Tabi burada bir başka hususta tufanın sebebinin Nefilimleri yani tanrı ve insan soyundan olan devleri yok etmek, o soyu kurutmak üzerine kurulu olduğuna dair inanıştır. Ancak bu konuda Nuh tufanı videomuzda detaylı şekilde ele alacağımız bir konu. Anunnakilerin insanı kendi görüntülerine göre yarattığı söylenir. Bu Musevilik ve Hristiyanlıktaki Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı inançlarıyla paralellik gösteriyor. Anunnakiler sadece antik metinlerde kalmamış, modern komple teorilerinde de sıkça yer almıştır. Zekeriya Sitchin gibi araştırmacılar ki bahsetmiştik, Anunnakilerin dünyaya uzaydan geldiğini ve insanlığın evriminde kritik bir rol aldığını iddia ediyor. Hatta bazı teoriler bugünkü dinlerin bu uzay tanrılarından ilham aldığını öne sürüyor. Bu tür teoriler özellikle alternatif tarih ve UFO teorisyenleri arasında oldukça popüler. Ancak akademik çevrelerde bu teorilere genellikle temkinli yaklaşılır. Tabii ki dinlerin kökenine dair yapılan araştırmalarda Sümer mitolojisinin etkisi yadsınamaz. Anunnakiler tanrılar olarak anılan varlıklar ya da dünya dışı müdahalelerin simgesi olsun, insanlık tarihinde ve mitolojisinde önemli bir yere sahip. Bu durum dinlerin ortak motiflerinin bir kısmının Sümer kökenli olabileceği fikrini de destekliyor. Anunnakilerin dinlere etkisi, mitoloji, tarih ve alternatif tarih teorileri ekseninde çok yönlü bir şekilde incelenebilir. Sümer metinlerindeki tanrısal varlıklar diğer kültürlerin tanrı figürlerine ilham vermiş olabilir. Bu bağlamda Anunnakiler sadece Sümer uygarlığının değil, insanlığın kolektif dini hafızasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak bu etkilerin ne ölçüde gerçek olduğunu belirlemek için daha fazla arkeolojik ve bilimsel araştırmaya ihtiyaç var. Onlar hakkında gerçekten ne kadarının mit, ne kadarının gerçek olduğu hala tartışma konusu. Ancak şu bir gerçek ki bu gizemli figürler hem tarihçilerin hem de modern insanın hayal gücünü ateşlemeye devam ediyor. Şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.